Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile az malzemeli, bol lezzetli 3 kaşık tatlısı yapıyoruz. Haydi tarifin yapım aşamalarına geçelim. Tarifimizde 3 adet yumurta kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı şekerimiz var. Şekerimizi de tarifimize ilave ediyoruz. Ve tüm malzememizi şekerimiz ile yumurtamızı bir çırpıcımız ile köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Bu tarz tariflerde çırpmak önemli. Şimdi çırptığım yumurta ve şeker karışımıma 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı süt, adı üzerinde 3 yemek kaşığı irmik ve 3 yemek kaşığı da unumu ilave ediyorum. Kabartma tozu ve vanilyamı da tarifime ilave ediyorum ve tarifimi yeniden çırpıcım ile çırpmaya başlıyorum. Dediğim gibi bu tarz tariflerde çırpmak önemli. Yumurta kokusu olsun istemiyorsanız, kekiniz iyi kabarsın istiyorsanız iyice lütfen tüm malzemelerinizi çırpınız. Ben tarifimi çırparken siz de YouTube kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız, hele bir de yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi kekimiz hazır. Bir fırın kabımızı sıvı yağımız ile her yerine değecek şekilde şöyle bir yumurta fırçam ile yağlıyorum. 22 santime 22 santim ölçülerinde bir fırın kabı kullandım. Şimdi hazırladığımız kek harcımızı fırın kabımıza döküyoruz ve 180 derecede 20 dakika tarifimizi pişmeye göndereceğiz. Haydi biz hazırız. Şimdi pişmeye gidiyoruz. Tarifimiz fırında pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. 3 su bardağı süt kullanacağız tarifimizde. Şerbetimizi kaynatmayacağız. Oda ısısında süt yeterli. 1 su bardağı şekerim var. Şöyle şekerimi de ilave ediyorum. Şekerim ile sütümü bir çırpıcım yardımıyla şekerim eriyene kadar karıştırıyorum. Şerbetimizi de karıştırdıktan sonra hazır olacak. Şekerin iyice erimesi önemli. Şeker eriyene kadar sütümüz ile şekerimizi çırpıyoruz. Evet, şimdi kekimiz pişti, fırından çıktı. Sosunu daha iyi çekmesi için kekimi dilimliyorum bir bıçağım yardımıyla. Tarifimden 9 dilim tatlı çıkacak. Şimdi önce dikine, daha sonra kekimizi enine dilimliyoruz ki sosunu daha iyi çeksin. Evet, gördüğünüz şekilde şimdi enine de dilimledikten sonra kekimiz artık şerbetlenmeye hazır. Oda ısısına geldi kekimiz. Şimdi üzerine yine oda ısısındaki şerbetimizi veriyoruz. Gördüğünüz üzere anında şerbetini kekimiz çekiyor. Evet, şöyle hemen şerbetlediğimiz kekimizi biraz dinlendireceğiz. Biraz buzdolabına da koyabiliriz ve artık tarifimiz süslenmek için hazır. Dilediğiniz her türlü malzemeyle süsleme yapabilirsiniz. Ben limon, nane ve Hindistan cevizi kullandım. Şöyle her dilimimin üzerine limonlarımı yerleştiriyorum. Şimdi evet, artık tatlımız hazır. Birazcık daha süslü olsun diye biraz da Hindistan cevizi şöyle üzerine koyuyorum. Her dilime Hindistan cevizini de koyduktan sonra tarifimiz artık hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun, şifa olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.